Bu haftanın bombalarına hemen geçiyorum. Emine Kaya. Gerçekten çok orijinal, çok farklı, çok değişik. Ben izledim, şok oldum. Ne yapıyor? Instagram'da karşıma çıktı. Ne yapıyor bu kız dedim. Fakat çok güzel yaptığı şeyler. Bir dinleyin bakalım. Emine Kaya bir okulda öğretmen gördüğüm kadarıyla. Ve Emine sınıftaki öğrencilerini sesiyle susturuyor. Çocukları susturma stilim aynen böyle. Bakın tepkilere bakın. Çocukların yüzlerine bakın. Hepsi sessizleşiyor. Hepsi izliyor. En arkaya kadar bakın. Çıt çıkmayana kadar gidiyor iş. Sizi okulda hocalarınız nasıl susturuyordu? Chat'e yazsanıza biraz. Nasıl susturuyorlardı sizi? He? Var mıydı böyle hani şarkı söyleyerek sizi susturan? Ses çok güzel değil mi? Bence de çok güzel bir sesi var. Bu kadar güzel sesli bir müzik hocası mı acaba? Müzik öğretmeni gibi değil mi? Tertemiz yani. Sonrasında Emine Kaya'nın ben YouTube kanalını buldum. Kendine ait başka şarkıları da var okuduğu kanalında. Emine Kaya mesela Sunam okuyor. Şafak söktü yine, sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül derde dayanmaz. Nefis. Ses güzel, nameler güzel, ifade güzel. Henüz diyafram tam istenen seviyede değil. Nefesi erken tükeniyor gibi geliyor. O da kondisyonla alakalı. Yani sürekli bu işi yapması lazım. Çok aktif yapması lazım ki kondisyonunuz gelişsin. Arada bir söyleyerek kondisyon gelişmez. Çağırırım sunam, sesin duyulmaz. Ağız açıklıkları mükemmel. Uyan sunam, uyan. Doğal bir söyleme biçimi var. Kendine has, doğru tekniğe yakın. Uyan derin uykuda, çektim gönül elinden, usandım gurbetine. Bak chatte neler yazıyorlar. Tahta cetveller, çıldırırlar, neler anlatılıyor. Ses süper değil mi? Hiç kimse bilmez halimden. Uyan sunam, uyan derin uykuda. Of. Bir de okurkenki ruh hali de çok güzel. Emine Kaya bir sınıf öğretmeni. Ben hep diyorum yani Emine senin gibi hocalarımız olsa ne güzel olur her şey. Gerçekten müzikle sussak yani. Gerçekten güzel sesle sussak. Bize çok daha fazla şey ifade ettiğini, bize daha fazla ilham verdiğini düşünüyorum. Hele bir çocuk için. Size küçük bir anımı anlatayım. Yıllar önce ben Adapazarlıyım. Adapazarı'nda bir mahallede büyüdüm. Mahallemizde bir sürü çocuklar vardı. Ve ben böyle işte gitar çalan mahalledeki daha 14'lü 13'lü yaşlarda böyle gitar çalıyordum falan. O zamanlar Beatles çalardım. Çocuklar gelirlerdi böyle aşağı. İşte ne yapıyor bu falan diye bakarlardı. Ama her zaman çocukların müziğe korkunç ilgileri vardır. Gitara, sese, müzikle ilgili her şeye, ritme. Tam çünkü öğrenme canavarı ya hepsi. Hepsinin ilgisi var. O dönemde mesela benle tanışmışlardı. Başta dediler ki işte sen ne yapıyorsun, böyle müzik mi yapılır falan, bu müzik işte günah falan, bir sürü şeyler söylemişlerdi bana. Artık kendi çevrelerinde, ailelerinde ne duydularsa onu söylüyorlardı. Ben tamam dedim, gelin. Bir gün topladım hepsini çevreme. Bakın dedim, şimdi şarkı çalacağım. İşte bir tane şarkı çaldım böyle. Beatles'ın Yesterday'ini falan çalmıştım. Tabii gitarın sesini duyuyorlar, benim sesimi duyuyorlar. Gülüyorlar falan beni dinlerken. falan böyle. Çünkü ilginç bir aurası var ya şarkıcılığın, yani herkese hitap ediyorsunuz.
Herkes de sizden, onlar da bir reaksiyon vermek zorunda kalıyorlar. Kimi gülüyor, kimi susuyor, kimi sizle söylüyor ama karışık bir şey. Hele bir çocuk için çok daha zor. Sonra dedim ki onlara, siz de dedim beste yapacağız. Beste mi yapacağız? Nasıl yani? Beste ne dediler? Siz dedim söz yazacaksınız. Tamam mı? Şarkı sözü yazacaksınız. Beste yapacağız dedim. Ve bir sürü beste yaptık. Bir sürü. İşte bir süre sonra öyle bir noktaya geldik ki işte şimdi çalamam şarkıyı. Daha telifli şarkılar hani. Kendi şarkım ama daha hiç duyulmadığı için bir yerde şeyi yok. Şarkıları bestelemeye başladıkça çocuklar artık her sabah benim kapıma geliyorlardı. Emre abi ben beste yaptım diyordu işte. Böyle yazmış sözler işte. Babaannesini anlatmış, şunu anlatmış, evi anlatmış, sokağı anlatmış, okulu anlatmış. Bir sürü hikayesi vardı hepsinin. Kimi işte bakkala gidip peynir aldığını anlatıyordu. Yani o kadar güzel bir enerji yakaladım ki bir süre sonra. Mahalledeki bütün çocuklar şiir yazıyorlardı artık. Onlara şiir kitapları getiriyordum kütüphaneden. Şiir okuyorduk falan. Gülüyorlar. Gene aynı reaksiyonlar. Yani çocuklar için müzikle tanışmak, sesle tanışmak, insan sesiyle tanışmak başlangıçta çok komik bir şeydir. İlginçtir, eğlencelidir ama o içlerindeki merak onları çok güzel şeylere yönlendirebilir. Herhalde yıllar içinde yani o çocuklar sonuçta büyüdüler. Şu an hepsi kocaman insanlar. Ama eminim ki hiçbiri o günleri unutmadılar. Müziğin ne kadar güzel, ne kadar duygulu, ne kadar insanın içine işleten, ne kadar heyecan veren, bir şey yazmanın, paylaşmanın ne kadar güzel olduğunu öğrendiler. Gerçekten müzik aslında bu kadar keyifli bir şey. Emine Hoca bu yaptığıyla aslında bütün çocuklara ilham veriyor. Onların hiçbiri bunu unutmayacak. Yıllar sonra bile akıllarına bir tane hocamız vardı derste şarkı söylüyor diyecek. Bütün eğitmenlerimizi hatırlarız ama müzik yapanları asla unutmayız. Emine Hocam cansın. Süpersin. Çocukları susturma stilim aynen böyle. İşte bu gülen yüzler, bu çocukların bu gülen yüzleri, ne oluyor diye bakan bu çocukların gülen yüzleri hiçbir zaman unutmuyorlar. Sesine sağlık, çok güzel bir ses rengin var. Muhtemelen duyduğum kadarıyla böyle tizlere de açılabilecek, soprano karakteri de olabilecek bir ses. Ancak onu eğitimle görebiliriz. Sevgiler, görüşmek üzere. Bu haftanın gerçekten beni en etkileyen videolarından biri internette Emine Kaya'ya aitti. Emine ile konuştuk, şu an burada. Hoş geldin Emine, nasılsın, iyi misin? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben sizi daha iyi. Ya ben teşekkür ederim, sağ ol, iyiyim. Bir kere çok özel, çok farklı bir video senin paylaştığın. Hem öğretmensin, hem sesin çok güzel ve çocukları susturmanın yolunu sesini kullanmakta olmuşsun. Biraz anlatsana. Anlatayım. Aslında ben zaten şarkı söylemeyi çok seviyorum. Branş olarak size şöyle anlatayım. Ben din kültür ve ahlak bilgisi öğretmeniyim. Aslında müzik öğretmeni değilim. Ama şarkı söylemeyi seviyorum ve çocuklara da ara sıra biraz mırıldanıyorum. Çocuklar da çok seviyor zaten. Onlar zaten mırıldanmamı çok istedikleri için ben böyle sessiz olun diye böyle bağırmak yerine onlara daha çok şarkı söylüyorum. Onlar zaten hoca söylüyor, hoca şarkı söylüyor falan diye hemen susuyorlar yani. Bu gerçekten oluyor. Biraz aradaki iletişimi kurmakla alakalı bir şey yani aslında. Onu başarabildim ve bunu sizlere göstermişim. Bu ne mutlu benim için yani. Yani böyle şimdi genelde bizim öğretmenlerimiz, işte hocalarımız yıllardır susun, şunu yapın diye böyle bağırma yöntemiyle bir sesi kullanıp kişileri susturmaya çalışırlardı. Bunun sonucunda hep öğretmenlerin sesi çabuk kısılırdı. Senin normal şarkı söyleme tonunda bir şeyler yapman sesine de iyi geliyordur herhalde. Aynen, kesinlikle. Harika. Emine, seni biraz tanımak istiyorum. Müzikle alakalı geçmişin var mı? Din kültürü ahlak bilgisi öğretmenisin. Onu öyle bir seviyeye gelmek için de bir eğitim almışsın. Bu eğitimler nasıl oldu? Nasıl bir yolculuğun oldu? Hemen anlatayım. Ben aslında en başından itibaren konservatuvar ya da müzik öğretmenliği yapmak istemiştim. Fakat bazı sebeplerden dolayı böyle bir imkan bana sunulmadı. Öğretmenlikler içerisinde de beni biraz cezbeden din kültürü oldu. Gerek ileriki atanma açısından. Yani tabii bunları da düşünüyoruz biz tercih Çok yaparken.
Evet, böyle bir tercih yaptım ama içimdeki o müzik aşkı hiçbir zaman bitmedi. Ve ben mezun olduktan sonra bir sene ücretli öğretmenlik yaptım. Şu an yapmıyorum. O video geçen seneden kalma bir video zaten. O süreçte benim için güzel bir tecrübe olmuş oldu ama ben orada şunu daha iyi anladım. Müzikle, yani gerçekten müzikle ilgilenmeliyim. Ve bu yüzden şu an tekrar müzik öğretmenliğine hazırlanıyorum diyeyim. Harika. Tekrar o beni çağırdı diyeyim. O beni cezbetti. Çok güzel. Çok güzel. Zaten kursa gidiyorum. Yani bir aydır kursa gidiyorum. Evet. Peki senin müzikle ilgili çalışmaların var ama bir YouTube kanalın var. Ve bu YouTube kanalında şarkılar paylaşıyorsun, Instagram'ında şarkılar paylaşıyorsun değil mi? Ondan biraz bahsetmek ister misin YouTube kanalınla alakalı? Bahsedeyim. Şu şekilde, hani arkadaşlarımın aslında ricası üzerine, yani senin sesin güzel, en azından bir kanal açabilirsin. Yani bir şeyler paylaşabilirsin. O şekilde sadece başladım. Bir iki video paylaştım. Tabii gerek izlenim falan çok önemsiz yani. Ben sadece öyle hani paylaşayım. Yani benim için çünkü bana iyi geliyor. O benim içimde, o benim asla atamadığım bir şey. Yani yöntem olarak da böyle bir şey benimsemiş bulundum o şekilde yani. Kendimizi keşfetmemiz ve isteklerimizi yapmamız hiçbir zaman bitmiyor. Her zaman bir şeyle ilgili olarak çalışmaya ve kendimizi adamaya müsaitiz. Ve konservatuarlarda bunlara açık zaten. Yaş sınırı olmayan yerler çoğunlukla. Ve her zaman deneyebilirsiniz. Yani sadece Emine'nin, yani seninle ilgili değil, birçok arkadaşımız vardır muhtemelen. Müzikle ilgilenmek isteyen, yani başka bir meslek sahibi olup acaba tekrar yapabilir miyim deyip ya geçti bizden diyen de vardır tahmin ediyorum. Ama öyle bir şey yok. Emine deli gibi çalışıyor. Ben onu hissediyorum şu anda zaten. Evet. Ne olursa olsun insanın içinde olduğu zaman asla kopamıyor ve bir şekilde kendini orada buluyor. Ben şu an tabii yani bana çevremdeki insanlar özellikle ya zaten mezunsun, zaten hani git atan. Yani ama o değil. İnsan kalbini dinlemeli. Ve ben de o şekilde yapıyorum. Yani böyle bir videonun duyulacağı falan kesinlikle aklımda yoktu. Ben sadece aklımda şu vardı. Ben din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyim. Öğretmenlikten çok memnunum. Öğrencileri inanılmaz seviyorum. Ama branş olarak bir değişiklik yapmam gerek. Bunun için de kursa yazıldım ve devamlı gitmek istiyorum. Müzik öğretmeni olarak devam edeceğim yani öyle. Tabii kazanabilirsem değil. İnşallah inşallah. Ya ben zaten hani seninle ilk bir telefonda konuştuk. Ben dedim ki yani sen bizim kanalımız üzerinden bizden ne istiyorsan her zaman desteğe, her zaman seninle olmaya hazırız. Çünkü gerçekten bu işi ne kadar sevdiğini görüyorum. Burada genç çocukların yüzlerini de görüyorum. Sen şarkı söylemeye başladığın zaman onların nasıl şaşırdıklarını ve kuzu kuzu seni dinlediklerini görüyorum izliyorum şu anda. Yani inanılmaz güzel bir şey. Bunu sadece bir kere mi denedin yoksa defalarca denedin mi Emine? Şimdi şöyle, eğer girdiğim sınıflarda her seferinde bunu yaparsam öğrenciler bir yerden sonra hep aynı şeyi yapıyor. Bunu ara ara yapıyorum yani, sürekli olarak değil. Yani genelde bakıyorum bu şekilde, zaten metot olarak da bakıyorum, sesli olmalarını bekliyorum aslında ama sürekli olarak böyle şarkı yaparsam o da onlar için sıradanlaşacak. Sürekli olarak olmazdı yani. Ara sıra bunu yapıyordum. Ara sıra. Yapmıyorum ama. Evet. Süper. Söylediğin tür şarkılar neler peki? Nelerden zevk alıyorsun? Neler söylemekten zevk alıyorsun? Türkü, slow, genelde o tarz yani. Güzel. Ben senden bir tane Mausa Limanı canlı dinlemek isterim ama. Aynı sınıftaki gibi. Tabii ki, tabii ki. Ay harikasın, süper. O zaman mikrofonu sana bırakayım mı? Sen istediğin gibi başla. Harikasın. Nerede tonelerim falan. En güzeli heyecanlı ses, en güzeli. Tamam hocam. Ben bir fa minör alabilir miyim? Hemen vermeye çalışayım. Dur nereden? Hemen bir saniye. Gitarımı açayım madem öyle, işte böyle. Sen de beni yakaladın işte şimdi. Doğru. Hadi başla deyince olur mu? Buyur sana hemen vereyim. Mahusali. Tamamdır. Mahusali limandır liman aman aman Magusali
yoktur iman. Beni öldüren de yoktur iman. Uyan Halim uyan, uyanmaz oldum. Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldum. Uyan Halim uyan, uyanmaz oldum. Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldum. Pardon, bravo! Tekrar gireyim. Sesimi kapatmıştım sadece senin sesin gelsin diye. Ailende müzikle ilgilenen oldu mu? Müzik, yani bu ses nereden geliyor Emine? Çok güzel sesin var. Ben babadan olduğunu düşünüyorum ama müziğe karşı bir ilgisi yok. Bence sesi var ama ilgisi yok. Ondan geldiğine inanıyorum ben. Yani Aha, güzel. Peki din kültürü ahlak bilgisi öğretmenliği, yani böyle bir eğitim aldın. Peki sesini hiç böyle dini müzik, dini musiki konusunda hiçbir çalışman oldu mu? bir çalışma olmadı. İlahilerde şey. Sadece şöyle söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim derslerimiz oluyordu ve ezberlerimiz oluyordu bizim. Dolayısıyla hocamız kendisi makamlı bir şekilde okuyordu. Dileyen, okuyabilen bana böyle ezber versin. Okuyamayan da düz bir şekilde versin diye. Ben genelde kendisinin okuduğu biçimde okumaya çalışıyordum ama onun dışında makamsal bir şey öğrenmedim açıkçası. Sesin o kadar genişlemeye müsait ki ben sesinin rengini çok beğendim. Çok keskin bir sesin var. Hele o sınıfta okuduğum performans gerçekten harikulade. Heyecanlıyım, o yüzden kusuruma bakmayın. Orada öğrencilerimle tabii baş başa olduğum için daha Tabii. gösterici. Bir şey diyeyim mi sana? Bir şey diyeyim mi sana? Hayır. Yani bu heyecanlınla okuduğun performans biraz önce gayet güzeldi. Tebrik ederim seni. Böyle düşünmenize. Harika. Gelecek hedefin belli. Müzik okumak istiyorsun. Evet. Konservatuvara gitmek istiyorsun. Son derece kararlıyım bunda. İnşallah. Çok çabaladım aslında bunun için. Bu fırsatı elde edebilmek için de çok çabaladım. Sonunda başladım. Emine, değil, sadece kendimi geliştirmek istiyorum ve hayallerime ulaşmak istiyorum. Yani müzikal bir yaşamım olsun istiyorum, o kadar sadece. İnşallah. Sen bunu istediğin sürece bizim kanal olarak desteğimiz sana tam. Dediğim gibi ne sormak istiyorsan, ne konuda bir isteğin, arzun, kafana takılan bir şey olursa her zaman buradayız. Her zaman bizle lütfen iletişim kur, benimle iletişim kur. İnşallah seneye seni konservatuvarda okurken görürüz. Umarım öyle olur. Çok teşekkür ederim. Aynı şekilde seninle dua ediyorum ben de. Emine, çok teşekkür ederim katıldığın için. Harikasın. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizi Çok mutlu tanıdığım, oldum. sizin gibi değerli bir Estağfurullah. isimle alakalı böyle güzel şeyler söylemesi asla paha biçilemez. Ay, çok teşekkür ederim. Sen Ankara'da yaşıyorsun değil mi? Ankara'daydın. Evet. İnşallah şu pandemi biter. Hem ziyaret etme şansımız olur seni yaşadığın yerde de. Orada da performanslarını çekeriz, kaydederiz. Bakalım, kısmet diyelim artık. İyi çalışmalar diliyorum sana. İsterim sizinle olmak mutlaka. İnşallah. Peki, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sen de sevgiler. Bay bay.